hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel yazlık bir elbise modeli anlattım. Tam 6 motiften oluşan bir elbise. Kullandığım kumaş da şile bezidir. Normal aslında poplin kumaş giderdi. Çünkü bu ip kalın olduğu için şile bezine bu örgü biraz kalın kaçtı. Ama poplin kumaş şilede bulamadığım için şile bezi ile bu elbiseyi tamamladım. Kullandığım ip pamuk iplik, %100 pamuk. Siz Alize Cotton Gold, işte Kartopu'nun koton iplerinden kullanabilirsiniz. Gerçekten bu elbise çok güzel bir model. Bakın bağcıklarını tek seferde nasıl ördüğümü gösterdim. Hiç ip kesmeden bütün bir şekilde nasıl ördüğümü gösterdim. Bakın gayet temiz ve sıkıntısız bir örgü oldu. Gerçekten çok basit. Şimdi hanımlar ben bunu makinayla diktim. Sizler isterseniz de elle dikebilirsiniz. Bu şekilde elbisemiz, bir tane ip yeterli oluyor. Ve kullandığım tığ numarası da 2,5 milim, ama siz 3 milim de kullanabilirsiniz. Çünkü motifli olduğu için, düz trabzan olmadığı, hani sadece düz teknik kullanmadığımız için 3 milim tığ ile de örebilirsiniz. 2,5 milimden ben ördüm. Daha sıkı, daha tok dursun diye. Ve bu şekilde bu elbiseyi, pardon, bu robayı rahatlıkla 1-2 yaş, hatta 3 yaş bile kullanabilir. Elbise boyunu da ben 1 yaşa göre ayarladım. 25 santim falan kestim. Zaten ilerleyen videoda daha detaylı anlattım. Şimdiden herkese kolay gelsin. Evet hanımlar, şimdi motif yapmaya başlıyoruz. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde düğüm atıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektik. İlk birinci zincirden tığımızı geçirdik. Tel aldık. Direkt çıkış yaptık. Ve içi minik bir halka oluşturduk. Bakın zaten gözükmüyor. Böyle tığla biraz oynayınca minik bir halka oluşacak zaten. Şimdi bu, bakın, tam minik bir halkanın içine 12 tane trabzan yapıyoruz. Dilerseniz 5 tane zincir çekebilirsiniz. Şu an 3, 4 normal ikili trabzan gibi yapıyorsunuz. 2'de ikili çıkıyorum, pardon. Tam 12 tane trabzan yapıyoruz. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. Şimdi ilk trabzanın tepesinden tel aldım, direkt çıktım. 1-2 zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine yarım trabzan yaptık. Bakın çıkış yapmıyorum. Tekrar tel aldım. 2 tane telden çıktım. 1, 2, 3 tane tel kalıyor. Şimdi hepsini birden çıkış yapıyorum. 1 ve 2 zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki trabzana aynı şekilde yarım trabzan, tekrar yarım trabzan, tel aldım, direkt çıktım. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Toplam 12 tane olacak. Hiçbir trabzanı sakın atlamayın. Bu şekilde ikinci sırayı tamamlayalım. Bakın, hiç atlama yapmıyorum. 1 ve 2 zincir. Şimdi burayı hızlı örelim.
Bakın gayet de güzel oluyor. Toplam 12 tane olacak bunlardan. Şu an 2, 4, 6, 8. 4 tane kaldı. Pardon, şuna zincir çekmeyi unuttum. İki zincir çektik ve bakın ilk trabzanın tepesinden tel aldım, direkt çıkış yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum, tel aldım. Burayı şimdi ezan bitsin göstereceğim. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bakın birleştirdiğimiz yerden bir tık kaydırıyoruz boşluğa. Şimdi boşluğa kaydırdık, tel aldık. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu boşluğa toplam 3 tane trabzan yapıyoruz. Şu an 2 ve 3. Araya bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer yere geçtik. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Şimdi bu sefer buraya 3 tane zincir çekiyoruz. Çünkü 3'lü trabzanda bir köşe yapacağız. Şimdi 1, 2, 3 köşe yaptık. Onun için 3 tane yapmamız lazım. Kare motifini oluşturmak için. Şimdi 3 tane öbek yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çekeceğiz. Şu an 2. ve 3. trabzan yaptım. Bakın 2. öbeğimi yaptım. Şimdi 3'e geçtim. Ve burayı da burada bir köşe olacak şimdi. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 1, 2, 3. Şimdi bir zincir. Tabi aralarda da birer zincir var. Ve ben bunu burada çekmeyi unuttum. Ve sökmek zorundayım. Şimdi köşeyi anlatayım derken buradaki detayı kaçırdım. Evet, birer zincir çekelim. Mutlaka. Şimdi bir zincir çektim. 1, 2 ve 3. Şimdi bakın. 1, 2, 3. Şu an köşeye geldiğimiz için 3 tane çektik. Sırasına devam ediyorsunuz. Bir tane yapıyoruz. Şimdi 3 tane yaptıktan sonra 3 tane bu boşlukları doldurduktan sonra tekrar köşe yapacağız. Evet, bir zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3. Evet, zaten bakın son köşeyi yaptım.
Pardon, son köşe değil. Şu an son köşe yapacağım. Evet, şimdi köşeye geldik. Şu an köşenin son trabzanını yapıyorum. Birleştirme yeri köşede olduğu için şimdi 1, 2, 3 tane çekiyoruz. Çünkü köşe olduğu için. Ve bu şekilde de 3. sıraya bitirdik. Bakın, köşelerimiz oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3, 4. sıraya geçiyoruz. Evet, şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Bakın, bu köşede aynı yere üçlü batmışım. Aynı şekilde sadece bir tane batacağım. Şimdi 2 zincir çektik. 2 zincir çekiyorum. Şimdi tığımı bakın boşluktan geçiriyorum. Kaydırıyorum. Çünkü köşede birleştirme yeri olduğu için bu şekilde yapmak zorundayız. Kaydırdık. Bakın, tam ortasına geldik. Sadece şurayı yapacağız. Bitirirken de bu tarafı öreceğiz. Önce sağ tarafı örüyoruz. Şu an 2 ve 3. Şimdi bakın, bu boşluklarda hiç zincir çekmeden arada boşluklara 3'er tane trabzan dolduruyoruz. Bakın, hiç zincir çekmedim. Sadece köşelerde zincir çekeceğiz. Çünkü köşelerin sivri olması için zincir çekmemiz gerekli. 2 ve 3. Şu an 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Çünkü burası köşe. Şimdi aynı yere tekrardan batıyorum. 1, 2, 3. Toplam 6 tane bir köşede oluyor ve 3'er aralarında 3 zincir. Şimdi hiç zincir çekmeden 3 yapıyoruz. Şu an köşeye geldim. Bir, iki, üç. İpim düğüm oldu. Şimdi 1, 2 ve 3. Bakın, 2 köşeyi yapmış olduk. Şu an 3. köşeye geçiyorum. Kenara, pardon. Şu an 3. kenarı örüyorum. Şimdi bakın, köşeye geldim. 2, 3, 1, 2, 3. Evet, burayı bitirelim. Buraya kadar örelim. Buraya da birleştirme göstereceğim. Evet, bu köşeyi de yaptım. Şimdi son, bakın, bu kenardaki yeri doldurdum. Bakın, buradaki köşede bir tane kalmıştı. Oraya da 3 tane yapıyorum. Şimdi bakın, şu boşlukta 3 tane olduğu için 1, 2, 3 zincir çekip ve bitiş bağlıyorum, birleştiriyorum.
Ve motifimiz bu şekilde oluştu. Şimdi hanımlar sık iğne yapıyorum. Bakın. Normal bu kenarı sık iğne yapıyorum. Köşede de 3 tane doldurup 3 zincir çekip ayarlayacağız. Bakın şu an sık iğne ile kenarı geçiyorum. Ve kenara, köşeye geldim. Şimdi pamuklu ip olduğu için ufak bir tel kaçıyor gözümüzden. 1 2 3 tane çektim. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın trabzanın tepesi burada olduğu için buraya sık iğne yapıyorum. Buraya atlamayın sakın. Şimdi bakın kenarlar aynı, hiç zincir çekmeden dümdüz sık iğne örüyorum. Şimdi bu köşeyi de göstereyim. Sonra en son köşeye de ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Evet bakın. Şimdi bakın bu trabzanın tepesi bu tarafta olduğu için sakın buraya sık iğne yapmayın. Şimdi 1 2 3 1 2 3 tane zincir çektik. İpimiz düğüm oldu. Şimdi tekrar 1 2 3. Şimdi trabzanın bakın burada tepesi burada olduğu için sayıyorum. Devam ediyorsunuz sık iğneye. Evet bu köşeleri bitirin. Sonra buraya gelince son birleştirme köşesine gelince göstereceğim. Evet. Şimdi köşeye geldik. 1 2 3. Şimdi sık iğne yaparken burada direkt trabzan tepesine sık iğne yaptık. Buraya şimdi 1 2 3 tane yapıyoruz. Şimdi buraya tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. Çünkü başlarken zincirden başlamamıştık. Geri dönüp 3 sık iğne yapmamıştık. Direkt trabzandan başladığımız için ve motifi bu şekilde bitiriyoruz. Ve motifimiz bitti. Bakın çok da güzel oluştu. Şimdi bu motifleri birleştirmeyi göstereceğim size. Evet hanımlar, 6 tane motif yapıyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi ben size birleştirme kenarını göstereceğim. Bakın daha önceden birleştirdiklerim. 6 tane birleştirdim. Şimdi 5 tane birleştirdim. Şimdi 6. parçayı birleştireceğim. Şimdi bakın bu köşelerdeki boşluklar var ya, oradan böyle diğer tarafın boşluğuna geliyorsunuz. İpi geçirelim. Düğüm atalım. Bu boşluktan bakın, sadece bu boşluktan böyle geçirip bir sık iğne yapalım. Şimdi içe bakan, bakın bu şekilde yaptığımız zaman içe bakan zincir gibi duruyor. Bu trabzan sık iğnelerin tepesi. Böyle yaptığın zaman 2 tane kanadı oluyor mesela. Sağlı sollu. Bakın bunda da 2 kanat. Bunda da 2 kanat. Şimdi iç tarafa bakan birbirine bir önden bakın, bir de buradan diğer motifin kanadından alıp sık iğne yapıyoruz. Sırasıyla eşit bir şekilde atlamadan
birleştiriyoruz. Bakın bu en öndeki kanat değil, ikinci kanat. Burada da ilk kanattan alıyoruz. Bakın şu şekilde, bak bu telden, yani tel. Şuradan böyle bir tel aldık. Bu şekilde sık iğne yaparak birleştireceğiz. Bakın kanatlarından alıyorum. Dikkatli şekilde alırsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bu pamuklu ip olduğu için katından ayrılıyor. Onun için dikkatli örmek lazım pamuk, %100 pamuk iplerini. Evet, son bir tane kaldı. Onu da birleştiriyorum. Ve boşluktan, bakın boşluğa geldim şimdi. Boşluktan direkt girip sık iğne yapıyorum ve bir tane zincirle kilitliyorum, bağlıyorum. Evet, bakın gayet de güzel oldu. Şimdi tekrar bu iki ucunu birleştireceğiz. Arkasını ben düğmeli yapmayacağım. Siz de yapmayın çünkü gerek yok. Üstten elbiseye giyebilir. Bakın 3 motif önde, 3 motif arkada olacak şekilde. Burayı da birleştirelim hemen. Ondan sonra etrafındaki sık iğnesini gideceğiz. Askılarını yapacağız. Şimdi bu robanın alt kısmını önce yapalım. İpini kesmeden. Boşluklara sık iğne yapalım. 2 tane. Şimdi normal bütün çevresini muntazam bir şekilde sık iğne yapıp bitirelim. Ondan sonra desenini göstereceğim size. Bu komple bunun çevresini sık iğne yapalım. Sonra altındaki deseni göstereceğim. Normal bakın. Düz devam. Örüyorum. Şimdi mesela şurada fazladan ip var. Onu da göstereceğim. Nasıl saklayacağımı. Şimdi direkt desen yapmış olsaydım kötü duracaktı. Bakın boşluklara 2 tane battım. Geçtim karşıya. Buraya da 2 tane yapıyorum. Böyle düz devam hemen yapalım. Bitirelim sık iğnesini. Evet, komple sık iğne gittik. Şimdi deseni oluşturalım. Hatta burayı da göstereyim size nasıl birleştirdiğimi. Sık iğne yaptım. Bakın 2 tane boşa sık iğne yaptım ve direkt buraya geldim ve birleştirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum, kilitliyorum burayı. Şimdi 1 2 3 üçüncü sık iğne tepesine batarak 1 2 3 1 2 zincir çekelim. Tekrar 1 2
3 zincir, trabzan yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne atladık ve sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrardan 1 2 3 1 2 3 1 2 aynı yere tekrar batıyoruz. Evet, 3. Şimdi 1 2 3 batıyoruz, tel alıp sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde deseni oluşturuyoruz. Komple bunun çevresini yapalım. Alt tarafı bitirdik. Şimdi askı bölümüne geçiyoruz ve ben askı bölümünde de işaretledim. Şimdi motiflerin sağlı sollu iki şekilde, eşit şekilde olmasını istiyorum. Mesela isterseniz tek motif önde olabilir. Böyle iki motif de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şu şekilde ayarladım. Tabii ki istediğinize bağlı, hani nasıl istiyorsanız motifi ayarlayabilirsiniz. Sağlı sollu eşit şekilde motifi ayarladım. Askı yerlerinde işaretledim. Tam motiflerin bitişiminde arka motifin de tam bitiminde olmuyor. Tam bitiminde olmuyor. Ama hani hayır, tam bitiminde oluyormuş. Pardon. Karıştırdım. Pardon. Tam böyle eşit bir şekilde motifleri yerleştirdiğinizde bakın tam şu işaretlediğim yerden askılarını yapacağız. Şimdi direkt askı için askı uzunluğu hani bayağı bir zincir çekmemiz gerekli. Öncelikle ben zaten bir sık iğne gittim. Nasıl ilk önce burnun altına önce sık iğne gittiysem şimdi bunun çevresinde sık iğne gittim. Bu üstüne desen kullanmayacağım. Düz olacak. Onun için hiç desen yapmadan düz sık iğne yapacağız. Yani 2 tane sık iğne gitmiş olacağız. İkinci sırada askılarını yapmış olacağız. Şimdi askılar için yani 30 tane 40 tane zincir çekebilirsiniz. Şu an ben sayarak çekeceğim. Hemen çekiyorum. 40'ı az buldum. 50 tane zincir çektim. Şimdi normal ister yalancı trabzan ister normal trabzan yaparak bu zincirleri dolduruyorsunuz. Şimdi askı boyu ince olsun istiyorsanız bakın bu şekilde yapabilirsiniz ya da normal trabzan. Mesela şu an ben yalancı trabzan yapıyorum. İncelik bu kadar oluyor. Bu şekilde de olabilir. Ama isterseniz de trabzan yapabilirsiniz. Ben trabzan yapacağım. Normal, gelişi güzel. Trabzan yapıyoruz. Bakın. Dilerseniz kumaştan da askı yapabilirsiniz. Bu şekilde trabzanları, zincirleri doldurun. Hemen dolduralım. Sonra devam edeceğiz. Evet, bakın doldurdum trabzan. Şimdi son zinciri yapıyorum. Bakın. Şimdi direkt 1 2 3
atlıyorum. Bu şekilde kilitliyorum. Şimdi normal sık iğne olarak sırama devam ediyorum. Askı bu şekilde oluyor. Şimdi işaretlediğimiz yer, bakın, normal sık iğne gidiyorum. Buraya geldim mi de 50 zincir ve dönüyorum. Aynı bu şekilde diğer askılarımı da tamamlıyorum. Evet hanımlar, ben üst bölgeyi bitirdim. Askılarını da yaptım. Şimdi nasıl dikeceğimi size göstereceğim. Makinayla ben dikeceğim. Tabi isteyen de elle dikebilir. Bakın. Arkası önü fark etmiyor. Bu şekilde askılarını da bağladım. Güzel bir elbise üstü oldu. Şimdi dikişe geçiyoruz. Şimdi hanımlar, kumaşımı ben bir yaş yaptığım için boyunu 25 santim kestim. Çünkü robada da bir 15 santim 20 santim uzunluk var. Yani bu elbise boyu için yeterlidir. Şimdi önce sağlı sollu bu iki uçlarını dikiyorum. Sonra büzgü yapacağım. Bu kenarlarını önce birleştirmem gerekli. Şu iki ucunu bakın birleştirmem gerekli. Kumaşın eni de 80 santim. Önü 80, arkası 80. Yani toplam 160 santim. Ben kumaşımı kısaltmak istemedim. Enini daraltmak istemedim. Bol büzgülü olsun istedim. Onun için şu an köşelerini hemen dikelim. Tabii bunu elinizden de dikebilirsiniz. Bir önceki videoda elle nasıl dikildiğini gösterdim. Evet, birleştirdik. Şimdi diğer tarafı da birleştirmemiz gerekli. Diğer tarafı da birleştireyim ben. Sonra büzgüyü göstereceğim. Şimdi robayla birleştireceğimiz yeri, bakın bu kısma büzgü çekeceğiz. 1 santim aşağısından dikiş ayarını 4'e alıp genişliğe alıp, çünkü büzmesi rahat olsun diye o şekilde dikiş atalım. Elinizle de tel alabilirsiniz bunu. Makinayla ben alıyorum. Daha rahat, daha muntazam oluyor. Makinesi olmayanlar iğneyle alsın telini. Bakın çevresini komple makine gidiyorum. Sonra roboya göre bunu büzgü yapacağım. Bu şekilde büzgüyü alıyoruz. Evet, ben başladığım yere geldim. Pekiştirmiyorsunuz dikişi. Ve ipi biraz fazla çekelim ki büzgü yaparken rahatlık olsun. Şimdi ben bu kumaşı büzgü yapıp geliyorum hemen. Evet, bakın üst bölgeyi güzelce büzdüm, sağlı sollu. Şimdi bunu robaya güzelce iğnelememiz lazım. Bu şekilde bakın yan dikişleri tam koltuk altına, yanına gelmesi lazım. Bunu ben tel alacağım. Tel alıp yapacağım. İğnelemeyeceğim. Ondan sonra dikeceğim.
Eliyle dikenler de mutlaka tel alsın. Hani tel alarak bu kumaşı bu robaya tuttursun. O şekilde elinizle dikmeye çalışın. Ben makineyle dikeceğim için tel alacağım. Sonra makineyle rahatlıkla dikebilmek için bu çok önemli bir nokta. Çünkü kayabilir örgünüz. Tam şu hizasından ya da buradaki hizasından dikmeye çalışacağım. Şimdi hemen tel alıyorum. Evet hanımlar, ben iğneledim, terledim. Terledikten sonra da bakın rahatlıkla makinede dikebiliyorum. Tam desenin altındaki biraz kalın olduğu için zorlanıyorum çekmekte ama hafif çekiştirince makinede sıkıntı olmayacaktır. Bu şekilde ayarlıyoruz. Komple dikişini bitirelim, sonra etek ucunu kıvıracağız. Bakın elbisemizi diktim. Şöyle göstereyim. Hiç de dikiş yeri anlaşılmıyor. Ve altını da overlock çektiğim için tek kat kırıp diktim. Normal eğer overlock'ınız yoksa mesela bu şekilde 2 kat kırıp altını çevirip dikebilirsiniz. Ve elbisemiz bu şekilde bitmiştir. Şimdiden herkese kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.